Herkese merhaba, Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, neşeniz, sağlığınız yerindedir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Destekleriniz ve etkileşimlerinizle gayet iyi hissediyorum kendimi. Motive de oluyorum açılımlar konusunda. Yine zamansızlığa niyetle oturdum, kartlarımı kardım, hazırladım ve o ve siz açılımı yapmak için oturdum buraya. Başlamadan önce şey yapacağım. Bir arkadaşımız da belirtiyor. Ben de zaman zaman unutsam da yapmaya özen gösteriyorum. Açılımın içinde de geliyor gerçi geçmiş enerjiler ama bazılarımız en başında duymak istiyor. Süreç doğruysa belki o şekilde videoları izlemek daha uygun geliyor. Çok doğru bir karar deyip ben de ilk önce geçmişinize bakmak istiyorum açıkçası. Geçmiş ilişkiniz, süreciniz nasıldı? Bunları görerek ilerleyelim. Niyet ettiğiniz aklınızdaki kişi, o insan her kimse süreciniz nasıldı? Bir buna bakalım öncelikle. Bakın siz ya da o hayatın bir çeşit zorluklarıyla mücadele ederken karşılaşmış olabilirsiniz. Belki bazılarımız kötü bir ilişkiden çıktı ya da kötü bir zorlukla uğraşıyordu. Sanki bunların böyle şifalandığı ya da şifalanmasını arzu ettiğiniz bir dönemde karşılaşmış olabilirsiniz. Kişi size çok mantıklı, akılcı gelmiş olabilir. Sizin için uğraşmış olabilir, çabalar sarf etmiş olabilir ve sanki sizi bu duygularla bu ilişkinin içerisine çekmiş olabilir. Biraz daha detaylandıralım burayı. Tabii şey de olabilir. Bu kişi ben değişeceğim, ben dönüştüm, ben farklı biriyim gibi gelip sizi bir ilişkinin içine soktuktan sonra bu süreçleri size yaşatmış da olabilir. Yani biraz mücadele gerektiren bir işmiş. Sanki şifalanması gereken alanlar varmış. Belki bazılarınızın aklındaki kişi ihanet etti, arkasından işler çevirdi ve sizi bir zorluk içinde bırakmış olabilir. Bunlardan da bahsediyor olabilir kart. Evet bakın yani birazcık güzel niyetlerle başlayıp istediğiniz bir ilişkiymiş ama sanki kişinin ihaneti ve terk edişiyle baş başa kalmış olabilirsiniz. Evet yani bazılarımız ilahi bir partner beklerken karmik partner duyguları yaşamış olabilir bu kişiyle ilgili. Birazcık daha detaylandıralım burayı. Sanki arzu ettiğiniz şey çok güzel bir ilişkiye başlamakken bu kişi tarafından kandırılmış hissetmiş olabilirsiniz. Sanki ilişkinin içine sizi sokmak için elinden gelen tüm çabayı sarf etmiş ama ondan sonra sizi ortada bırakmış olabilir kişi. Bakın bazı sorumlulukları alamamış ya da siz de olabilirsiniz bu onun yarattığı bu karmaşa, bu kaosla birlikte çok üzülmüş, acı çekmiş olabilirsiniz. Ve tabii sonra benzer bir noktada soğuk yapan mantıklı tarafta olmuş olabilirsiniz. Çünkü kişi birazcık kişileri elinde tutmaya ve ne bileyim onları manipüle etmeye alışıktır. Sanki böyle bir enerji var burada. Yani siz ona ne kadar iyi davrandıkça, ona sevecen tavırlarla yaklaştıysanız o sizden uzaklaşmayı tercih etmiş olabilir. Bazılarınız da şey de demiş olabilir tabii. Ben böyle bir sorumluluk alabilecek bir durumda değilim şu an. Yani yollarımızın ayrılması her birimiz için daha iyi olacaktır gibi bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Arzu ettiğiniz şey bambaşka bir şeyken yaşadığınız durum kişinin manipülasyonları ve ne derler acımasız tavrıyla ilişkiyi buralara götürmüş olabilir açıkçası. Biraz kötü başladık. Ben birazcık daha böyle nasıl karşılaştınız gibi gidecek derken o sanki biraz bu durumları anlattı bize ya da süreç bu şekilde yansıdı buraya. Eğer bu kısımlar size uyuyorsa diğer kısımları da dinlemenizi tavsiye ederim. Ya da yani uymadıysa belki bir göz atarsınız. Belki içeride alabileceğiniz mesajlar olabilir deyip durdurup kartları karıp tekrar başlayacağım. Merhaba tekrar. Bu desteği komple sizin için kullanacağım. Bu destede onun sorularına cevap arayacağız. Yine ortak benzer desteler de kullanacağız deyip başlamak istiyorum. Şu an siz kendi hayatınızda nelerle uğraşıyorsunuz, ne durumdasınız? Bakın eğitim, kariyer, iş biraz bunlara mail etmiş olup görünüyorsunuz açıkçası. Bazı konularla ilgili kendinizi kapattığınız, korumaya aldığınız, beklediğiniz bir evrede olabilirsiniz.
Bazılarımızın hayatında biri vardır belki ya da adım beklediğiniz kişi bu aklınızdaki zat-ı muhteremdir. Ben artık uğraşmayacağım. O bir şeyler yapacaksa o yapsın diyor olabilirsiniz. Çünkü deste altıda bir kılıç kraliçesi. Sanki biraz kılıcınızı çekmişsiniz ve mantıklı bir tarafta duruyor görünüyorsunuz açıkçası kendi hayatınızla ilgili. Biraz korumaya aldığınız ve işlerinizle ilgili uğraştığınız, artık o alan neyse, uğraştığınız şey neyse onunla ilgili bir takım çalışmalar yapıyor görünüyorsunuz açıkçası. Birazcık daha destekleyelim burayı. Bakın yani bu bekleyişle birlikte kendinizi koruduğunuz alanda sağlam bir kararlılık, duruş gösterdiğiniz görünüyor açıkçası. Bazılarınız da kariyer değişikliği gibi seçimler olabilir kafasında. Acaba alanımı mı değiştirsem gibi düşünceleriniz olabilir. Yani evet, eğer aklınızda kimse yoksa, hayatınızda kimse yoksa bu insanla ilgili değişik değişik düşüncelere kapılıp savruluyor olabilirsiniz açıkçası. Hala bu ayrılığın ya da bu ilişkinin etkisinden çıkamamış da görünüyorsunuz. Birazcık daha burayı detaylandıralım. Yani tam olarak dediğim gibi sanki o arzu ettiğiniz kişiyle ilgili hala bir yıkım süreci, belki kendinizi toparlama girişimlerinde bulunuyor olabilirsiniz. Ve bazılarınız hani bazı anlayışları da geçmiş olabilir. Yani çözüm bekliyorsunuz. Belki bu ilişkiye kafanızda bir türlü oldurmaya çalışıyor görünüyorsunuz açıkçası. Yani hala bir ayrılığın yıkımı altında eziliyor görünüyorsunuz. Peki aklınızdaki kişi, onun hayatında neler oluyor? Ne durumda? O üzgün bir enerjide geldi açıkçası, kılıç dokuzusu. Hayal ettiği, arzu ettiği bir şeylerle ilgili, daha doğrusu hayallerini kurduğu bir şeyle ilgili bir üzüntü yaşıyor görünüyor açıkçası kişi. Bakın yine hayal kırıklığı kartı da geldi. Sanki arzu ettiği şeyler olmamış, planladığı gibi gitmemiş görünüyor kişinin hayatında. Birazcık burayı destekleyelim. Evet yani ne derler, şehvet, tutku ve böyle isteklerinin peşinden koştuysa sanki biraz hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor. Çünkü bakın yine sadakatle ilgili bir sıkıntı, bir hüsrana uğramış olabilir. Eğer biliyorsanız başka bir alanı tercih ettiğini, sanki bununla ilgili bir sınavdan geçiyor görünüyor açıkçası. Ve kişi şu an yaşadığı bu hayal kırıklığı ile ilgili bir yalnızlık içerisinde görünüyor açıkçası. Birazcık daha burayı detaylandıracağız ama hasret çektiği, özleyiş çektiği bir insan var görünüyor. Şu an gündeminde. Neredeydi o deste? Buraya koymuşum. Birazcık daha detaylandıralım burayı. Daha kalbini, duygularını sormadan o birazcık bahsetti bile gündeminde olan bitenden. Evet bakın yani bu seçtiği alanla tercih ettiği o durum neyse onunla ilgili bir yalnızlık çekiyor açıkçası. Güven duygusu sanki oradan yana kırılmış gibi görünüyor. Bakın bağlılıkları olabilir bu insanın. Belki sadakatsizlik yaptığı kişi kendidir burada. Hani onun bedelini ödediğinden de bahsediyor olabilir. Çünkü şeytan kartıyla bize bu anlatılıyor olabilir. Bu hayal kırıklığı durum her neyse onu yalnızlığa iten, sanki bununla ilgili bir sabır enerjisinde şartların iyileşmesini istiyor görünüyor kişi açıkçası. Peki siz kendi hayatınızda duygusal olarak ne durumdasınız? Valla somut bir adım bekliyor olabilirsiniz ve duygusal olarak kendinizi terk edilmiş, yalnız hissediyorsunuz görünüyor açıkçası. Bazılarımız da bu terk edilmeyle birlikte hayatında başka alanlara meyletmiş görebilir olabilir. Çünkü bekliyorum bir şeyin olduğu yok. Artık ben de bu alanı terk edeceğim deyip başka ilişkilere meyledecek olabilirsiniz duygusal olarak. Çünkü bir hayal kırıklığı, bir hüzün hali de var sizde açıkçası. Birazcık daha detaylandıralım burayı. Kendi hayatınızda duygusal olarak ne durumdasınız?
Bakın hem Tılsım Beşlisi de birazcık bizi hani maneviyata, duaya çağırır. Tam üzerine bir tapınak kartı geldi. Hani burada da manevi inancın yükselişi, ruhsal ve uyanış. Hem duygularınızı insanlara ya da hayatınızda biri varsa ona anlatmıyor, göstermiyor olabilirsiniz. Kendi içinizde yaşıyor olabilirsiniz bu durumu. Hem de bir şekilde o manevi tarafınız yükselmiş ve duaya yönelmiş, meditasyonlara yönelmiş bir haliniz var açıkçası duygusal olarak. Bakın yine onun olduğu hanede yine sizde de bir sabır enerjisi geldi. Bazılarımız da şey diyor olabilir. Ben duygusal olarak şu an kötü bir durumdayım. Ancak bu durumu ne derler? Sabırla, ne bileyim duayla, iyileşerek, şifalanarak atlatmak zorundayım. Çünkü eğer bunu başarırsam yeni arzu ettiğim ilişkilere yola doğru yola çıkacağım. Çünkü şu an şeysiniz hani ben buna hazır değilim. İnsanlar benim bu mutsuz olduğum, acı çektiğim kısmı görmelerini de istemiyorum. Amacım zamanı bırakarak kendimi şifalandırmak. Açıkçası siz de iyileşme yönünden kendinizi bir zamana teslim etmişsiniz gibi görünüyor. Peki aklınızdaki kişi duygusal olarak ne durumda kendi hayatında? Niyet ettiğiniz kişi. Niyet ettiğiniz kişi de bir zorluk, bir mücadele halinde olabilir bir kişiyle. Yani kafasında biri var açıkçası aklında. Şu an ona iletişim konusunda set çeken, soğuk yapan, belki özlediği, hasret çektiği kişi budur. Onunla ilgili niyetleri var ve sanki birazcık daha adil ve hakkaniyetli yaklaşmalıyım. Sanki onu kazanmamın, elimde tutmanın ölçütü, karşılığı bu diyor, görünüyor açıkçası. Birazcık daha burayı detaylandıralım. Yani aklınızdaki kişi birazcık daha niyet konusunda umutlu diyebilirim. Hiçbir şey yapmıyor olabilir. Bu siz de olabilirsiniz, başka biri de olabilir ama şu an arasının pek iyi olmadığı, ona setler çeken bir insanla ilgili güzel düşüncelerde, niyetlerde görünüyor açıkçası kişi. Biraz detaylandıralım burayı. Bakın ayrılık da var. Yani bir önce hasretti, kavuşmak da pardon vuslattı. Şimdi yine bir ayrılık. Yani bu ayrı olduğu bir insanla ilgili bir sessizlikte olabilir. Kişi sanki şey diyor. Yani o bana sessiz, soğuk davranıyor ama bu sanki beni yola getirmek için beni manipüle etmeye çalışıyor diyor olabilir açıkçası. Bakın yine bu tılsım altısıyla birlikte bu alma verme dengesinin şaşması, efendime söyleyeyim bir dengesizliğin yaşanması onda büyük bir deneyim uyandırmış olabilir açıkçası. Kişi sanki size gelmesinin şartının ya da duygusal olarak neyse bu dönüşmesi gerektiğini, belki artık harekete geçmesi olduğunu bilincine kapılmış olabilir. Kendi hayatında sanki bir dönüşüm içerisinde kişi öyle görünüyor. Peki siz aklınızdaki kişiye ya da niyet ettiğiniz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Siz aklınızdaki kişiye, niyet ettiğiniz kişiye karşı ne hissediyorsunuz duygusal olarak? Valla bu insana karşı hem tutkularınız, arzularınız var hem de bu alanda güçlenmek istiyorsunuz. Belki çok fazla adım attınız, uğraştınız. Artık bunları yapmak istemiyorsunuz. Çünkü hep ben besledim onu, egosunu, gururunu. Ve artık adım atmayacağım. Evet güzel duygularım ve korkularım var ama ben de kendi alanımda güçlenmeye, kendimi iyileştirmeye odaklandığınızı anlatıyorsunuz sanki bize korkularınız olmasına rağmen. Birazcık kafada bu tarafa bakıyor. Sanki hala duygusal bir adım bekliyorsunuz kişiden, size açılmasını arzu ediyor olabilirsiniz. Birazcık daha burayı detaylandıralım. Bakın evet ona karşı duygularınız var ama kendinizi, ki maske kartı da bu sütunda gelmişti. Duygularınız var ama asla olanı olduğu gibi göstermiyorsunuz görünüyor açıkçası. Bazılarımız da tabii o artık bana adım atmıyor, ben de adım atmayacağım ve arınmak için belki de hayatından da onun çıkması gerektiğini biliyor diyor olabilirsiniz. Bakın yine bir yıldız kartı geldi. Yani isteğiniz, arzunuz o. Belki de hayatında biri varsa biliyorsanız onları çıkartarak benim hayatıma ancak o şekilde gelebilir. Çünkü benim isteğim, dileğim o. Sizde de bir ne derler yıldız kartı, istek kartı geldi.
Birazcık daha detaylandıralım burayı. Duygusal olarak ne durumdasınız kişiye karşı? Valla siz de artık ben adım atmayacağım diyor olabilirsiniz. Her ne kadar çok güzel bir bağlantı içerisinde hissetseniz de kendinizi, bazılarımız da ben artık hani bu hislerle yaşamayı öğrendim. Asla adım atmayacağım. Zaten adım attım. Attım da ne oldu falan diyor olabilirsiniz. Duygusal olarak birazcık kendinizi kurban ve kötü hissediyorsunuz açıkçası. Şey de diye olabilirsiniz. Yani bu insanları üzerime ben mi çekiyorum, niye her seferinde gelen bir öncekinden daha kötü çıkıyor gibi duygulara kapılıyor olabilirsiniz. Yani kişi bazında hem ona çok yüksek bir çekim duyarken bunlardan da vazgeçmek ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Birazcık burası ikiye bölündü. Şununla da bir destek isteyelim. Ne hissediyorsunuz bu kişiye karşı? Ya bakın çok güzel bir başlangıç yapıp başlayıp ilerlemiş ya da şey de diyebilirsiniz, yani bu çok zor bir ilişki, çok büyük, çok zor bir sınav, hani kavuşmamız da imkansız. Birazcık güzel duygularınızın olduğu gibi acı çekme bir hüsran haliniz de var açıkçası. Bakın hep yalnız başınıza oturuyorsunuz ve şey, kara kara düşünüyorsunuz gerçekten, deyim yerindeyse. Ya onun doğruyu idrak etmesinde, hani bunlara varmasına, sizin aslında doğru bir insan olduğunu, e, inancının yükselmesini arzu ediyor, istiyor olabilirsiniz. Peki kişi size karşı ne hissediyor? Kılıç beşlisiyle açılışımızı yaptık. Hemen yardımcı kartlarla alacağım. Ya kişi sizi terk ettiği için üzgün görünüyor. Belki bazılarımız için zorunlu bir ayrılıktır bu. Gerçekleşmesi gerekiyordur. Çünkü kişi size hoş olmayan durumlara sokmuştur. Yani dediğim gibi ihanet etmiştir. Bu durum ilişkinin kopması noktasında şu anda gitmiş ve hayal kırıklığı içerisinde mutsuz bir insan var burada açıkçası. Size karşı hani bir zafer kazanmış edası olmakla beraber kendini biraz kötü hissediyor açıkçası size karşı. Bakın yani siz, yani size yaptıklarının bedelini sizden ayrı bir şekilde ödüyor olabilir. Yani sanki ayrı geçirdiğiniz bu süre kişi sizin hakkınızda bazı hakikate ermiş ya da eriyor olabilir. Yani gittiği alanlar ona iyi geleceği umuduyla yola çıktıysa, sanki oralarda yaşadığı hayal kırıklıkları, mutsuzlukları onu sanki size doğru, yani o bana böyle şeyler yapmazdı, yaşatmazdı. Hani ben başıma türlü türlü belalar, musibetler açtım diyor olabilir. Yani sanki sizinle ilgili yaptığı haksızlıkların farkına kalben varmak üzere olan bir insan var burada açıkçası. Birazcık daha burayı detaylandıralım. Neredeydi o? İlk önce şunu alalım. Evet, yani bunları anlıyor tabii ki, bir şekilde bir idrak var kafasında, ama gurur ve egodan, yaptıklarından ötürü belki size adım atamıyor ve bu adım atamayışlarıyla birlikte öfke hasıl oluyor. Bakın yine vuslat, kavuşmak istiyor ama kişi içinde bulunduğu durumda çok çaresiz. Bakın hasret çekiyor, yani her kartta deste altlarını çektikçe birbirinden enteresan mesajlar geliyor. Yani hayal kırıklığı, hasret, ama içinde bulunduğu durum ona çaresiz hissettirdiği için asla adım atamıyor. Ve bu adım atamama tabii hayatına öfke olarak yansıyor görünüyor açıkçası. Birazcık daha burayı detaylandıralım. Bir de şöyle, yani bazılarının hayatında biri olduğu için gelemiyor olabilir. Bu aranızdaki ayrılık yazın başlamış olabilir. Yaz kartıyla bize belki bundan bahsediyordur. Belki aranızdaki bu soğuk rüzgarların, soğuk durumun daha iyileşmesine, daha o sıcak atmosfere geçmeniz gerektiğini düşünüyor olabilir. Bu karmik partnerinin üzerine gelecek kartı çok merak ediyorum. Birazcık daha burayı detaylandıralım. Yani hayatında biri olabilir açıkçası bu kişinin. Eğer eminseniz ve biliyorsanız, sanki ya da şey,
artık sizi eskisi gibi kandıramayacağının bilincinde de olabilir. Bazılarının hayatında gerçekten biri vardır ve onu elinde oynatıyordur da diyebilirim. Yani çok kötü bir tabir ama ya, böyle bir insan da olabilir. Size karşı hislerine bakıyoruz burada ama yani hayatında başka bir insandan da bahsediyor olabilir burada. Yani sanki siz onun hayatındayken çok güzel bir bolluk, bereket, ne bileyim bütün şansın, kısmetinin açıldığı bir dönemmiş ama sanki şu an onun hayatında başka bir insan var ve kendini bir kukla gibi hissediyor da olabilir. Buradaki kukla ve karmik partnerle bize ne anlatılmak istedi? Size karşı olan hislerinde karmik partnerle bize ne anlatmak istedi? Bakın hayatında başka birini aldıysa bu insan yine hayal kırıklığı geldi buraya, kupa beşlisi. Bu insanla ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilir. Belki bir karmanın bir şeyin bedelini ödüyordur kişi. Çünkü burada çok fazla sorumluluk var ve bu sorumlulukları belki sizin için de diyor olabilir. Hani o ilişkiyi tekrar kurtarabilmem için çok büyük sorumluluklar almam lazım ama ben şu an bunu sürüncemeye bıraktım. Birazcık zaman lazım bunun için. Çünkü ben de büyük bir hayal kırıklığı içerisinde yaşıyorum. Senin hayatında başka biri var mı? Hangi desteden kullanalım? Yani bazıların olabilir yine deste altı ile birlikte söylemem gerekirse bazıları bu gidişle birlikte hayatın o kötü tarafını deneyimliyor olabilir. Çünkü kişi bir git gel içerisinde açıkçası. Bize burada ne anlatılmak isteniyor? Hangi desteden alalım? Kullanmadığımız bir deste olsun. Bakın bu yani bu insan e, değişik değişik yani tensel ilişkiler kuruyor olabilir. Bazılarında hayatında gerçekten biri vardır. Onunla ilgili size yaptıklarının bedelini bir şekilde evrende ona başka insanlarla deneyimliyor olabilir. Çünkü yani öyle bir şey de var burada. Yani eminseniz ve biliyorsanız bu durumun hani böyle bir şey olabildiğini sanki öyle bir şey de resmedildi bize. Evet yani bu kısım sanki çok şey geliyor. Siz biliyorsanız hani bu insan sizin gözünüzde bir değer kaybettiyse ve başka bir alanı tercih ettiyse sanki burada da şu an bu senaryo yaşanıyor, görünüyor. Burası sadece bu kısmı bilenlere ve uyanlar için. Hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Peki bu ne soralım ya? Sizin bu ilişkiye dair pişman olduğunuz neler var mesela bunu soralım. Bakın çok fazla uğraşmış, mücadele etmiş olabilirsiniz. Kişi nasıl ne yapacağını bilemiyorken siz bütün her şeyi yani oldurmaya çalışmış olabilirsiniz. Böyle şunu da yapalım, bunu da yapalım. Aman şöyle bak, şu tarafından bakalım ilişki. Yani siz çok fazla adım atmış ve uğraşmış olabilirsiniz açıkçası bu ilişki kurtulsun diye. Ve hani bazılarımız da bu ilişki bitti aslında ama ben çok direniyorum noktasında pişmanlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Hemen destek alacağım. Buraya da şu desteden alalım. Evet, çok çok benzer geldi. Geri dönsün diye elinizden gelen tüm çabayı ya da bu ilişki kurtarılsın diye tüm çabayı sarf etmiş olabilirsiniz ve pişmanlığınız bu açıkçası görünüyor. Bazılarınız da onun size yaklaşımlarını siz de ona aynalamış olabilirsiniz. Bu durumda sizi hüzünlendirmiş olabilir. Peki şeyi çok merak ediyorum. Onun destesi neredeydi? Size bu kişi hayatında geri istiyor mu? Kupa altılısıyla başladık. Evet yani özlüyorum diyor ve değnek şövalyesi. Evet yani kesinlikle istiyor bu insan size hayatında araba kartı zafer kazanmak istiyor. Ama tabii şey deste altıda bir değnek üçlüsü sizden de adım bekliyor olabilir açıkçası. Değnek şövalyesine çok güvenmemek lazım. Eserikli biridir. Bir anda eser, bir anda coşar. Ama araba kartı ve kupa altılısıyla bu kişinin sizi özlem duyduğunu, sizi masum gördüğünü çok rahat söyleyebilirim. Bu kişi sizi istiyor mu?
İstiyor ama sıkışmış bir durumda. İçinde eğer bir ilişki içerisindeyse nasıl hareket edeceğini bilemiyor olabilir. Korkuları da olabilir sizinle ilgili. Acaba o beni isteyecek mi? Bakın onda da geldi benzer bir kart. Korkuları var çok fazla. Size gelmesinin tek şartının bir dönüşüm olduğunun çok bilincinde. Birazcık daha detaylandıralım burayı. Bu kişi sizi istiyor mu? Bakın çok o kadar güzel, o kadar çok güzel geldi ki ne demiştim? Değnek şövalyesi eseriklidir, gider gelir. Böyle bir çok güvenilmez. Bir kararsızlık haline var. Eğer size gelirse e, istiyor ama hayal kırıklığına uğramaktan çok korkuyor. Açıkçası bu kadar çok değişik değişik şeyler yaptıktan sonra korkması çok normal. Bu kişi sizi istiyor mu? Birazcık daha buraya detay alalım. Vallahi istiyor ama sanki bir karar vermenin eşiğine gelmiş olabilir kişi. Yani bir karar verecek de ondan sonra harekete geçecek olabilir. Peki hemen diğer sorumuza geçelim. Bunun için bir şey yapacak mı peki? Bir harekete geçecek mi? Kılıç ası, tılsım yedilisi, asılan adam. Vallahi bakış açısını değiştirmesi lazım. Belki bir alandan özgürleşmesi gerekiyorsa özgürleşmesi gerekebilir. Bir Joker kartı var yine burada. Yani iletişim kurmak istiyor ama dediğim gibi hem başarısızlığa uğramak istemiyor hem biraz süreci zamana bırakmış. Asılan adamı da burada görüyoruz. Yani sıkıntılı bir süreç yaşıyor olabilir kişi ve bu durumdan dolayı size gelemiyor da olabilir. Biraz detaylandıralım burayı. Düşünüyor bakın yani iletişimi nasıl kurabileceğini ya da ne bileyim bu ilişki için nasıl bir çaba sarf edeceğini. Bakın yine aynı kart geldi ya. Çok pişman ve bu pişmanlıkları onu biraz engelliyor açıkçası. Çünkü neden pişman? Eğer biliyorsanız sizi aldattıysa, arkanızdan iş çevirdiyse bu durumla ilgili büyük bir sıkıntı içerisinde görünüyor kişi. Peki bu kartları tamamen sizin için seçeceğim. Sistem size ne der? Kartlar size ne söyler? Size tavsiye, ne bilmelisiniz? Bu kişiye, bu kişi hakkında ne bilmelisiniz? Sistem size bununla ilgili ne söyler? Vallahi çok güzel geldi. Yine deste altında göstermek istiyorum. Kılıç onlusu. Bazılarımızın ilişkisi gerçekten bu kadar karmaşık değildir ve kurtarılabilirdir. Ama kartlar diyor ki kişi sen olduğun halinle kal. Bakın varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Bırakın hani başlatma gücünü, o potansiyeli kendi içerisinde görebilecek mi? Bu enkazı tekrar ayağa kalkıp kurabilecek mi? Bir bakın bakalım size somut bir şekilde gelirse kabul edip etmemek sizin tercihiniz. Ama sanki bu aşamada siz bu kişi için artık daha fazla uğraşmayın. Alanınız neyse o alanda sabit kalmaya devam edin. Size iyi gelecek şeyler için uğraşın, çaba sarf edin. Eğer bu insan size sorumlulukları alıp istediğiniz gibi gelecekse ancak o şekilde olabilir. Peki sistem size ya da bunu en son alalım. Şuradan alalım yine. Bir tavsiye sistem size ne söyler, ne bilmelisiniz? Bu kişi bazında değil, bu tamamen sizle gelsin sadece. Bu kişiden bağımsız. Tam olarak deneyimlediğinde anlayacaksın. Eğer doğru gelmiyorsa yapma. Bulunduğun yolu değiştirmek için hala zaman var. Hiçbir zaman geç değil. Aklınla anlamaya çalışma. Zihinler bazen çok sınırlıdır. Sezgilerini kullan. Deste altımızda ki ne derler? Kupa kraliçesi de sezgileri güçlü olan bir insandır ve sezgilerine dinlemesi gerektiği, dinlerse başarılı olabileceğini falan anlatır bize birazcık Kupa kraliçesi. Peki sistem size ne tavsiyede bulunur? Bu yani tam yine kişiden bağımsız bir şekilde geliyor. Burada kişiyi sormuştuk ama bu sefer sistem direkt size mesajını söylesin.
Yani daha sistem size ne söylesin ya? Çok yani ne başlatacaksanız bunu başlatmaktan çekinmeyin. Bazılarınız bir ilişkiyi bitirecektir, bitirmesi gerektiği söyleniyor. Yani o kadar güzel geldi ki siz elinizi neye atarsanız olacak. Evet çok zorluklar yaşadınız, çok badireler atlattınız ama unutmayın ki kendi özünüze, kendi hakikatinizin ortaya çıkması için yaşandı bunlar. Yani siz ne yaparsanız yapın iyi tarafta kalmaya devam edin. Sanki iyi tarafta kaldıkça bir şeyler hayatınızda çok daha güzel olacak diyor açıkçası. Sizin son kartlar falan müthiş geldi size. Yani umarım her şey arzu ettiğiniz gibi olur. Hatta daha da güzel olur diyorum ve açılımı noktalıyorum. Ne derler? Şimdiden kuracağınız etkileşimler için çok teşekkür ederim. Beni motive ediyorsunuz. Umarım açılımın bütün güzel etkileri, pozitiflikleri en hızlı şekilde sizin hayrınızda nasıl olacaksa o şekilde yansır diyorum ve açılımı noktalıyorum. Görüşmek üzere.